Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bir Malatyalı olarak sizlerle Malatya'nın meşhur yaprak köftesi tarifini paylaşmak için geldim. Birçok yaprak çeşidiyle yapılabilen bu lezzetli tarifin detaylarına hemen geçelim buyurun. Ben bugünkü tarifimde kiraz yaprağı kullanacağım. Öncelikle hem rahat sarılması adına hem üzerindeki tozlar, mikroplar yok olsun diye kaynayan suyun içerisine bir 3-4 dakika kadar bırakacağım yapraklarımı. Ve ardından soğuk suyun içerisine alarak rengini de korumak için şoklayacağım. Soğuk suyun içerisinde de şöyle 2-3 dakika kadar beklettikten sonra bir kevgire boşaltarak suyunu süzdüreceğim arkadaşlar. Yaprağım hazır olduğu aşamadan sonra da iç harcını hazırlamakla tarifime devam edeceğim. Tabii ki bu aşamayı kısa tutuyorum ve atlayarak geçiriyorum. Yaprakların tamamına bu işlemi uygulayalım lütfen. Şimdi iç hazırlıklarıyla devam ediyorum ben. Ben bu tarifimde Malatya bulguru kullandım. Yarma bulgur olarak geçer. Unlu bir bulgurdur. Bu bulgura bulamayacak olan arkadaşlarımı da düşünerek açıklama kısmına nasıl hazırlayabileceğiniz konusunda malzeme listesi bıraktım. Şimdi ben burada 2 çorba kasesi dolu dolu Malatya bulguru kullandım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra sıcak suyla bu şekilde karıştırarak ıslatıyorum. Sıcak suyla güzelce ıslattıktan sonra üzerine bir tepsi kapatarak bir 20 dakika kadar dinlendirelim. Ben sizleri sıkmamak için bu aşamayı atlayarak geçirdim. Köfteliğimin dinlenmiş ve yoğrulmaya hazır aşamasıyla devam ediyorum. Öncelikle yanıma yoğurmaya başlamadan önce bir kaseyle de ılık su aldım. Elimizi bu suya bandırarak güzelce hamurumuzu kıvam alıncaya kadar, kendisini toparlayıncaya kadar yoğuralım. Benim bu hazırlamış olduğum hamurdan Malatya'da çok fazla çeşitli köfte tarifi vardır. İçli köftesinden sulu köftesine ya da yoğurtlu köftesine gayet pratik bir şekilde hazırlanan nefis köftelerimiz vardır. Ancak bugünkü tarifimiz kiraz yaprağı köftesi. Yapraklarım hazır gördüğünüz gibi arkadaşlar. Öncelikle dış kısmını avuç içime serdikten sonra hamurumdan bir çimdik alarak içerisine yerleştirdim. Sararak parmak arasına veya bu şekilde avuç içime sıkıştırıyorum. Tekrardan detaylı olarak çekeyim. Dediğim gibi dış kısmı içe gelecek şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu şekilde sırayla avuç içimize dizelim açılmaması için. Bu arada ben sizleri sıkmamak için ancak nasıl sardığımı detaylı olarak görmeniz için bir kısmını sadece hızlandırarak sizlerle paylaşayım. Daha sonrasında bu avucumuzu doldurduğumuz köftelerimizi de tenceremizin tabanına güzelce dizelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde sırayla tenceremin tabanına dizdim. Eğer kalabalık bir aileyseniz çok daha pratik bir şekilde sarabilirsiniz. Benim gibi yalnızsanız da birazcık vaktinizi alacaktır. Ama gerçekten sonuç o kadar lezzetli, o kadar muazzam ki yorulduğunuza değecek arkadaşlar. Şimdi bu şekilde sarmaya devam ediyorum. Yapraklarımız ve hamurumuz bitinceye kadar, tenceremiz doluncaya kadar bu işlemi uygulamakla devam edelim. Gördüğünüz gibi tenceremiz doluncaya kadar bu şekilde sarmaya devam ettik ve tenceremiz doldu. Keşke her zaman bu kadar pratik bir şekilde doldurabilsek ancak ben sizleri sıkmamak için atlayarak geçirdim. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekledim. Ve tuzun ardından yapraklarımızın üzerine çıkıncaya kadar kaynar su ekleyelim. Ardından üzerine dolma taşı kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakalım. Köftelerimizi piştikten sonra ateşten indirelim ve yoğurtlu sosunu hazırlamakla devam edelim. Burada bir kase dolusu ev yoğurdum var. İsterseniz normal yoğurtla da yapabilirsiniz. Yaklaşık 1,5 su bardağı kadar yoğurda 3 su bardağı kadar su ekliyorum. Devamında kıvamını bağlayabilmek için 2,5 çorba kaşığı da un ekliyorum ve ateşimizi yakmadan önce çırpma teli yardımıyla tüm bu malzemeleri güzelce bir çırpıyorum.
Tamamen unun topağa dağıldıktan sonra ateşimizi açalım. Kısık ateşte kıvam alıncaya kadar, fokur fokur kaynayıncaya kadar çırparak pişirelim. Başından aralaşmamaya gayret gösterelim arkadaşlar. Dibini tutmaması için devamlı karıştırarak kıvamını aldıralım. Ayranlı sosumuz bir yanda pişerken diğer yanda da soğanlı sosumuzu hazırlayalım. Salçalı soğanlı sosa ihtiyacımız olacak. Bunun için orta boy yemeklik doğranmış kuru soğanımı bir tavama aldıktan sonra yine yemeklik doğranmış 4 adet de sivri biberimi üzerine ekledim. Bir Türk kahvesi fincanı sıvı yağ ekleyerek kısık ateşte ara ara karıştırarak pembeleşinceye kadar soğanımızı ve biberimizi soteleyelim. Tabii ki soğanlarımız kavrulurken diğer yanda da ayranımızı unutmayalım. Dediğim gibi devamlı çırpmamız gerekecek. Şimdi soğanlarımızın pişmiş aşamasına geçelim. Ayranımız kıvam aldı, altını kapattık. Şimdi soğanlarımız ve biberlerimiz de pembeleştiğine göre bir tatlı kaşığı acı biber salçası ve bir çorba kaşığı da domates salçasını soğanlarımızın üzerine alalım. Hemen üzerine bir tatlı kaşığı daha pul biber serperek soğanlarımızla birlikte salçamızı kavuralım. Yeteri kadar kavrulduktan sonra rendelemiş olduğumuz bir büyük sulu domatesimizi de yine sosumuzun içerisine alalım. Domatesle beraber pişirmeye devam edelim. Tabii ki domatesimiz ve salçamız tuzsuz olduğu için şöyle bir şimdilik de tuz atmayı unutmayalım arkadaşlar. Yaprak köftemizin salçalı sosunu da bu şekilde hazırlamış olduk. Ayran sosumuz da orada hazır. Köftelerimiz de pişti. Artık buluşturabiliriz. Öncelikle hazırlamış olduğum ayran sosumun içerisine kavrulmuş olan salçalı sosumdan 2 çorba kaşığı kadar ekliyorum. Ve tabii ki bir tatlı kaşığı da tuz ekledikten sonra ayran sosumuzu güzelce bir karıştıralım. Şimdi artık pişmiş olan köftelerimizi de ayranımızın içerisine alabiliriz. Eğer isterseniz köftelerinizi pişirdikten sonra bu şekilde sosuyla buluşturmadan önce dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Ben genelde o şekilde yapıyorum. Dilediğiniz zaman ayranlı ve salçalı sosunu hazırlayarak servis yapabilirsiniz. Biraz zahmetli ama gerçekten çok lezzetli bir yemektir arkadaşlar. Eğer imkanınız varsa muhakkak denemenizi öneririm. Yiyebileceğimiz kısmını yoğurtlu sosumun içerisine alıyorum köftelerin gördüğünüz gibi. Daha sonrasında bir tur karıştıracağım ve servis tabağıma alacağım. Of of, gerçekten böyle bir lezzet yok arkadaşlar. Beni takip eden Malatyalı arkadaşlarım varsa yorum kısmından lütfen güzel fikirlerinizi yazmayı da unutmayın. Bu videoma beğeni atarak ya da arkadaşlarınıza göndererek tarifimize, Malatya'mızın bu lezzetine sahip çıkmanızı bekliyorum arkadaşlar. Çok daha fazla kişiye eriştirmek isterim bu lezzetli tarifimizi. Şimdi artık servis tabağıma alıyorum. Hazırlamış olduğum salçalı soğanlı sosumu da üzerine gezdirerek sunumumu tamamlayacağım. Sosumu da gezdirerek servisimi tamamlayacağım. Bu lezzetli tarifi hangi yapraklarla yapabiliriz diyen arkadaşlarım olursa eğer muhakkak yorum kısmından detaylı olarak bilgi vermeye çalışırım. Gerçekten emin olun ki çok fazla çeşit yaprakla yapılabilen bir tariftir. Hangi mevsimdeyseniz o ağacın yaprağıyla yapabilirsiniz. Özellikle fasulye yaprağı bir numaradır bu lezzeti yapmak için. Bu efsane görsel eşliğinde artık videomu sonlandırıyorum. Bir başka tarifte buluşuncaya dek afiyetle kalın.